Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin yapılışını anlatacağım. Bakın şöyle örnek bir parça başladım. Modelimiz oldukça güzel, yapımı kolay modellerden. İlmek sayısı 2 ve 2'nin katları olacak. Yani çift sayıda yapacağız. Sıra olarak da 4 sıradan tamamlanıyor modelimiz. Modelde kaydırma yok. Yani birinci modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yaparak başlıyoruz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şöyle kabartmalı, çıtı pıtı bir model. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet. Aynı ipi kullanıyorum. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 4 numara. İlmek sayısı da bakın şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmekle modelimi başlıyorum. 2 ve 2'nin katları. Model dediğim gibi 4 sıradan oluşuyor. Şimdi örgümüzün ön yüzünde birinci sıra ön yüzündeyiz yani. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle hızlanacağım biraz burada. Çünkü farklı bir işlem yapmıyorum. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bakın iki sırayı tamamladım. Birinci sıra düz, ikinci sıra arka yüzünde ters ördüm. İki sırayı tamamladık. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ikili ikili alıyorum. Bakın 1, 2. 2 ilmeğin ikisini bir aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Yani sola doğru 2 ilmeğimizi kesiyoruz. İkili ikili alarak düz örelim. Sola doğru. Bakın şöyle ilmek yönlerimiz sola doğru kesiyorum. Son 2 ilmeğimi de aynı şekilde aldım, düz ördüm, sola doğru kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. İlmeklerimizi burada yarıya düşürdük. Bakın 2 2 ördüğümüz için ilmek sayımız eksildi. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Şimdi ilmekli sayımızı geri artıracağız burada. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Daha sonra bakın bu öndeki boşluktan bir ilmek aldım. Sol şişime geçirdim ve bunu düz ördüm. Burada bir artırma yapmış oldum tekrar. Ve bu ters olan ilmeğimi de yine düz ördüm. Yine artırma yapıyorum. Bir ön boşluktan şöyle aldım bir ilmek ve bunu düz ördüm. Devamındaki ilmeğim yine düz ördüm. Bir ön boşluktan bir ilmek aldım. Sol şişime taktım. Düz olarak ördüm. Yani bütün ilmekleri düz örüyoruz ama aralardan birer tane ilmek çıkartıyoruz. Bakın şöyle. Aldım. İlmek çıkartmamız böyle aradaki boşluktan hemen bir altındaki şu ipimizi alıyoruz. Bakın şu ipimi aldım, şişime taktım. Burada bir ilmek oluşturdum. Bunu düz ördüm. Devamındakini de düz ördüm. Son ilmeğimi
düz ördüm. Daha sonra bir tane ilmek çıkartıyorum. Bakın. Ördüğüm ilmekten sonra kenar ilmeğinin önünden ki olan bakın şu aradan bir ilmek çıkardım. Bunu sol şişime taktım ve düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Buna dikkat edelim. Bakın sıra sonunda artırma yapıp ördükten sonra kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında direkt bir düz ilmek örmüştüm. Daha sonra aradan ilmek almıştım. Aynı şekilde yaparsanız modelinizde kayma olmaz. Buna dikkat edin. Evet, 4 sıramızı tamamladık. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın şurada birinci sıradan yine başlayalım şöyle. İlerleyerek tekrar kuralım modelimizi. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle bütün ilmeklerimi düz örerek birinci sırayı tamamlıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, şöyle hızlanalım burada. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzünde ne yapıyorduk? İlmeklerimizi 2-2 alarak kesiyoruz. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir aldım, düz ördüm. Tek ilmek çıkarttım. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Sola doğru kestim yani. Bu şekilde devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ikili ikili alarak sola doğru kesmiş oldum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bakın bu ters olan ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra artırma yapmak için bir ön boşluktan sıradaki ilmeğimin bir önünden bir ilmek çıkardım, şişime taktım ve bunu düz ördüm. Daha sonra ters olan ilmeğimi de düz örüyorum. Aralardan şöyle birer ilmek alarak tekrar ilmek sayımızı eski sayısına getireceğiz. Sıra sonunda da ilmek almayı unutmayın. Kenar ilmeğinden önce bir ilmek çıkarmayı unutmayın. Orada unutursanız ilmek sayınız eksilir ve bir sonraki model bozulur. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde tamamladım. Sıra sonuna geldim. İlmeğimi ördükten sonra burada bir ilmek çıkartacağım. Bakın buradaki ipimi şöyle aldım. Sol şişime taktım. Bunu düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Burada artırmayı unutmayalım. Evet, modeli 2 kez kurduk. Modelimiz böyle. Başta da gösterdiğim gibi şöyle model oldukça güzel, kolay, çabuk ilerleyen modellerden örgüye yeni başlayanlar rahatlıkla yapabilirler. Bu modelden yelek, hırka, süveter, atkı, bere hepsinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Hatta bebek battaniyesinde de kullanılabilir bu model. Şöyle kabarcık kabarcık olan modellerden. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.